Hocam buyurun, sizden başlayalım. Bu arada bu haritada ekrana geldi. Kırmızı alanlar ABD üslerinin bulunduğu noktalar. Sarı alanlar ise iki farklı nokta boyamış olduğumuz ABD donanmasının konuşlu olduğu yerler. Bu harita ve yaşananlar ne söyler bize? Şimdi tabii İran malumunuz bir Şii hilalinden bahsediliyordu. Şii ekseninden bahsediliyordu. Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da çok ciddi bir network kurmuştu. Vekil güçler oluşturmuştu. Bunlar üzerinden yayılmacı emeller ve politikalar ve hayaller takip ediyordu. Hocam bu arada şu bilgiyi ek olarak vermiş olayım. Çünkü bu kritik İran kanadından gelen açıklama. Eğer bize saldırırlarsa biz ABD'nin Orta Doğu'daki bu üslerini hedef alıp vururuz şeklinde bir açıklama geldi. Evet, şimdi ben de bugün Yemen'den çekildikleri konusunda bir haber okudum. İran'ın oradaki özellikle askeri danışmanlarını çektiği yönünde. Çünkü ABD ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz gibi bir açıklama okudum ama ne kadar doğrudur haber bilmiyorum ama şunu görüyoruz. Bu alanı İran'a ABD açmıştı. Irak'ı işgal etmesi sonrasında. O dönemde Bush ve Obama ile başlayan süreçte Irak'taki Saddam rejimi devrildikten sonra Irak hızlı bir şekilde kaosa sürüklendi ve Irak İran'ın etki alanına açıldı. Suriye hakeza böyle oldu. Lübnan'da geçmişte bir varlığı vardı ama bunu da çok ciddi arttırdı. Ve Yemen. Bütün bunlar üzerinden aslında ABD İran üzerinden Orta Doğu'yu dizayn etmek istedi. Ve Türkiye'nin de bu coğrafyadaki etkisinin genişlemesini o dönemki ABD'li yönetimler istemediler. İran ise bütün bu gücü kendinde vehmetti. Ve daha böyle iddialı bir politika takip etmeye başladı bu coğrafyada. Günün sonunda İran'ın böyle bir politikaya nefesinin yetmediği geçtiğimiz sene ortaya çıktı. İsrail'le girdiği o bilek mücadelesinde. Hocam biraz daha bu arada affedin. Böyle birkaç adım ileri yaklaşmanız mümkün mü? Yönetmeninden uyarı var. Daha sağlıklı bir görüntü almış olalım. Daha bir mücadeleye girişti ama bu mücadelede İran hiçbir zaman gerçek manada ağırlığını sahaya koymadı biliyorsunuz. Yani İsrail İran'ın konsolosluğunu vurdu. Tahran'da İsmail Haniye'yi şehit etti. Birçok provokasyona imza attı. Hepsinde İran çok aşırı hesaplı, kitaplı bir cevap vermek zorunda kaldı. Çünkü çok ciddi bir asimetrik güç dengesi var ortada. Dolayısıyla İsrail özellikle Lübnan'daki Hizbullah'a vurduğu ağır darbe sonrasında Esed rejimi de çökmesi sonrasında İran'ın adım adım Orta Doğu coğrafyasında geri çekildiğini görüyoruz. Aslında yaptığı şey İran'ın kendi topraklarının ötesinde bir savunma hattı kurmaktı. Bu hat çöktü gördüğümüz üzere. Şimdi Trump yönetimi İran üzerindeki baskıyı arttırmak istiyor. Ama ben Trump'ın İran'la bir savaşa girmek istediğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu Trump'ın genel politikasıyla tamamen ters bir adım olur. Trump'ın genel politikası ne? Savaşları azaltmak, askeri harcamaları azaltmak ya da boşa gördüğü harcamaları azaltmak ve ABD'nin ekonomisine ve Çin'le girilecek rekabete, Çin'i baskılamaya yönelmek. Dolayısıyla İran'la yönelik girişilecek tabii ki bir açıktan doğrudan bir savaş, ABD'nin müdahalesi. Tabii ki ister istemez İran buna bir cevap vermek zorunda kalacaktır. İran artık o kaçamak cevapları terk etmek zorunda kalacaktır. ABD vatandaşlığını bile ortaya koymuş olduğu altın kartla satışa çıkaran Trump, ABD ekonomisi bu kadar kendince darboğazdayken böyle bir savaşın altına girmez, böyle bir yükü kaldırmaz mı? Çıkarımı yapılabilir. Evet, yani bu yükü kaldırabilir ama bunun altına niye girsin? Bunu ekonomik yöntemlerle, İran üzerine kuracağı baskıyla, yaptırımlarla elde edebilecekse neden böyle bir şeye girsin? Netanyahu bunu çok istiyor. Bunu biliyoruz ama Trump'ın İsrail'in her dediğini yaptığını söyleyemeyiz. Son biliyorsunuz uyguladığı gümrük vergilerinde İsrail'e yönelik de gümrük vergisi getirdi. Beyaz Saray'dan bazı açıklamalar sızdırıldı. Orada da İsrail'e yönelik suçlayıcı açıklamalar var. Yani İsrail'in ABD ile olan ticaretinde geçmişten beri verdiği sözleri tutmadığı, özellikle işte ilaç endüstrisinde ciddi problemler olduğu, İsrail'in kötüye kullandığı ile ilgili. Dolayısıyla İsrail'e yönelik de aba altına bir sopa gösterme burada da var. Bunu da görmek lazım. İran'ın
Ama eğer ABD böyle bir saldırı gerçekleştirirse, geçmişte İsrail ona saldırdığı zaman göstermelik cevaplar veriyordu. Ama artık doğrudan İran'ın da rejim değişikliğine yönelik bir saldırı olacaksa eğer, tabii ki İran buna cevap vermek zorunda kalır. O zaman tabii ki o savaş başka bir boyuta geçer. Ben Trump'ın böyle bir şey yapmak istediğini düşünmüyorum. Peki ya nükleer müzakereler? İşte burada ekonomik yaptırımlarla, baskıyla İran'ı yola getirmeye çalışıyor Trump. İsrail'i burada kullanabilir. Yani bir rejim değişikliğine yönelik değil İran'da, ama İran'a zarar verecek. İran'ın altyapısına zarar verecek. Nükleer silah geliştirme kapasitesine, rafinerilerine, enerji tesislerine zarar verebilecek İsrail merkezli bir saldırıya onay verebilir mesela. Destek verebilir baktığınız zaman. Bu daha ne diyelim sınırlı bir saldırı olur ki zaten biliyorsunuz böyle bir saldırı gerçekleşti İsrail tarafından ve zaten İsrail sabotajlarla, saldırılarla geçmişten beri İran'a yönelik böyle bir suikastler ve saldırılar zincirini devam ettiriyor gördüğümüz üzere. Şimdi dolayısıyla burada ben Trump'ın İran'la ilgili topyekün bir savaşa neden olacak bir saldırıya onay vereceğini düşünmüyorum. Ama İran meselesinin, tırnak içerisinde İran dosyasını kendileri açısından İran'ı Orta Doğu'da yayılmasını durdurarak, sınırlandırarak ve nükleer meselede bir dengeye oturtarak ya da bir anlaşmayla kendisi açısından çözmek istiyor Trump. Bunun için de olabildiğince İran üzerine maksimum baskıyı arttıracağını söyleyebiliriz. Ama bunun bir topyekün savaşa dönüşmesini beklememek lazım diye düşünüyorum. Trump bunu tercih etmez diyorsunuz. Zaten İran tercih eder mi? O da ayrı bir soru işareti bakıldığı zaman. Biz İran'ın her zaman, özellikle şu son 15 ayda tüm açıklamalarındaki o cüreti, cesareti, kararlılığı gördük. İsrail'e karşı da bu açıklamaları yapmaya devam etti. Yani orada devlet en nihayetinde yani o caydırıcı gücünü bir şekilde ortaya koymak zorunda bakıldığı zaman. Ama bunlar hep sözde ve lafta kaldı. Oraya getireceğim sözü değerli hocam. Hem sözde hem de lafta kalıyor. Ve diğer yandan böyle sembollerle, görüntülerle mesaj vermeyi çok seviyor İran. Geçtiğimiz günlerde de mesela bu ABD'li olan sürtüşme gündemdeyken yeraltı füze şehrinin yeni görüntülerini yayınladı. Sadece bu sürtüşme paylaşılan görüntülerden ya da karşılıklı açıklamalardan ibaret kalacak gibi bir kez daha yine, ki siz de sanıyorum o görüşü paylaşıyorsunuz. Şimdi benzer görüntüleri Hizbullah da yayınlamıştı. Evet. Tünellerden Hasan Nasrallah, işte füzeler, işte Tel Aviv, hatta İsrail'in en güneyini dahi vurabilecek, Akabe Körfezi'ne kadar vurabilecek efendime söyleyeyim füzeler ve altyapı. Bununla ilgili videolar Hasan Nasrallah yayınladı ama günün sonunda ne oldu? Bunun tamamının tasfiye edildiğini gördük. Yani bugün büyük oranda Hizbullah'ın altyapısı Lübnan'da İsrail tarafından çökertilmiş durumda. Bu da yine İran'ın başka kendisine ait bir hata. O da Hizbullah'ı alıp Suriye'ye sokması, aşırı şekilde büyütmesi, obez bir örgüte çevirmesi. Bunun neticesinde İsrail'in Hizbullah'ın kılcal damarlarına kadar sızması. Sadece Hizbullah değil, İran'a da sızmış durumda. Yani bunu da görüyoruz. İsmail Haniye Cumhurbaşkanlığı sarayında misafirhanede nasıl suikaste uğradı sorusunun cevabı hala verilebilmiş hala değil. belirsizliğini koruyor. Peki hocam. Yine İran'ın bir önceki Cumhurbaşkanı bir gayet garip bir helikopter kazasında öldü. O da şaibeli hala. Orada da büyük ihtimalle ben İsrail'in parmağı olduğunu en başından beri düşünüyorum. Evet. Peki çok az vaktim kalmış, şimdi yönetmenim de uyardı. Hemen Zeynep Hoca'ya bırakacağım sözü. Çok da lafı uzatmadan. Hocam görüşünüz nedir bu konuya dair? Evet. Şöyle çok dediğiniz gibi vakit almayacağım, sizde hani sıkıştırmış olmayacağım. Kurmuş olduğunuz, daha doğrusu sormuş olduğunuz soru aslında cevap direkt Amerika istemiyor ama İran ne kadar isteyebiliyor ki bunu? İran gerçekten nerede bakıyor mevzuya? Kesinlikle böyle topyekün bir savaş, konvansiyonel bir savaş İran'la Amerika arasında olmaz. Çünkü işin denklemi sadece İran ve Amerika ile sınırlı değil. Bakın, İran Amerika'dan kilometrelerce uzakta bir devlet ama burnunun dibinde ve birçok anlamda da işbirliği içerisinde olduğu Rusya var. Rusya'yı denklemin dışına atıp İran'la işte Amerika arasında hani büyük bölgesel güçlerden bir tanesi olarak söylüyorum Rusya'yı. Diğer şekliyle şöyle bir durumda var. Sadece Rusya değil, biliyorsunuz Türkiye'de
bölgesel bir güç olarak, daha doğrusu artık küresel güç olabilme yolunda adım adım ilerleyen ama bölgede de çok etkili bir güç olarak kendini gösteren Türkiye var. Ne Türkiye'ye rağmen ne Rusya'ya rağmen Amerika'nın İran'la yani böyle bir savaşın içerisinde olması ya da bu savaş üzerinden yeniden işte Amerika'nın Afganistan'dan da sonra bir İran bölgesinde hezimet yaşayabilme ihtimali asla Amerika'nın göz önüne alabileceği bir şey değil. Gel gelelim İran içinde aynı şeyler geçerli. Şimdi yapılan açıklama biliyorsunuz Emir Ali Hacizade tarafından evet. yapılıyor. İşaret etmiş olduğu yerler belli. Emir Ali Hacizade gibi İran'ın böyle ciddi figürleri vardır. Mesela Hacizade bu anlamda en önde gelen figürlerdendir. Kendisi Hava Kuvvetleri ve Uzay Araştırmaları Komutanı, ancak İran içerisindeki protestolarla ilgili yapılan devlet müdahaleleri, İran'ın yapmış olduğu, halkına yapmış olduğu müdahalelerle ilgili dahi açıklamayı genelde o yapar. Mesela konuşmaları o yapar vesaire vesaire. Kuvvetli bir figürdür. İran özellikle dış politikasında da bir takım açıklamaları yaptırırken işte bir sözcü vesaireden ziyade o gövde gösterisini yapabileceğini düşündüğü o kuvvetli figürü koyar ortaya. İşte sizin de söylemiş olduğunuz üzere o figür üzerinden şekillenir. Dış politika sadece söylemsel bazda kalır ve yakın zamanda biliyorsunuz geçen sene yaşadık. İsrail'le olan ilişki dahi, hani bu çatışma anlamındaki ilişki dahi artık yani uluslararası hukukta tanımlanan kavramların çok çok dışında yeniden kavram tanımladık vesaire gibi esprilerle dolu analizlere sebep oldu tavırları, davranışları. Dolayısıyla İran'ın daha doğrusu ne Amerika'nın aslında bu bağlamda bu açıdan bakıp konvansiyonel bir yaklaşım sergileyeceğini silahlı çatışma anlamında asla düşünmüyorum. Bu olmaz demek anlamına gelmiyor. Uzun vadede belki. Çünkü uluslararası ilişkilerde bir şey diğerinin sebebidir. Bir şey bir şeyi doğurur. O süreçte ne olur? O uzun vadede en azından bir uzun vadenin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak o zaman standartlar değişir, şartlar değişir vesaire vesaire. Ama dediğim gibi ne Rusya'yı denklemin dışına koyabiliriz. Bu durumda İran ve Amerikan çatışması söz konusu ise ne de Türkiye'yi denklemin dışına koyabiliriz. Tam süremiz dolmuşken noktayı koydunuz. Zeynep Deniz Altunsoy, teşekkür ediyoruz. İç politikayla başladık. Her zaman olduğu gibi Orta Doğu'yla noktayı koyduk. Orta Doğu'da yaşananlara geniş bir mercek tutmaya çalıştık. Vaktimiz yettiğince. Profesör Doktor Enes Bayraklı, çok teşekkürler hocam. Ayaklarınıza, bağınıza sağlık. Görüşmek dileğiyle diyelim. Doktor Zeynep Deniz Altunsoy, hocam çok teşekkürler yayına verdiğiniz katkı için. Görüşmek dileğiyle diyelim. İyi geceler dileyelim kıymetli konuklarımıza ve bizleri izleyen kıymetli seyircilerimize. Birazdan günün diğer gelişmeleriyle Figen Koçak ekranlarınızda olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, iyi geceler diliyoruz.